Bir hikayenin birden çok başlangıcı olabilir. Tıpkı birden çok sonu olabileceği gibi. Ve Ben Tennyson için bu da o hikayelerden biri olabilirdi. Son zamanlarda Ben 10 serisi hakkında çıkan haberlerden eminim birçoğunuz haberdarsınızdır. Bildiğiniz üzere bu yıl Mayıs ayında yeni bir Ben 10 çizgi roman sayısı çıkıyor. Ve resmi kaynaklar bu yıl çıkması planlanan Ben 10 çizgi roman sayısının bazı kapak fotoğraflarını ve belli başlı karelerini hayranlarla paylaştı. Ve doğruyu söylemek gerekirse yeni çıkacak olan bu çizgi roman serisi hakkında bence konuşmamız gerekiyor. Açıkçası bu videoda bu görmüş olduğumuz görsellerden yola çıkarak bir değerlendirme yapacağım. Ve dürüst olmam gerekirse bu seri hakkında olumlu gördüğüm yönler olduğu kadar pek çok olumsuz yönü olduğunu da söyleyebilirim. Elbette bunu videonun ilerleyen kısımlarında konuşacağız, ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Kahraman olma zamanı. Yaz tatilinin bitmesini istemeyen Ben Tennyson için okula geri dönmenin yeni bir başlangıç olduğunu anlama zamanıydı. Bu yıl çıkması planlanan yeni Ben 10 çizgi romanından ilk görseller ve kapak fotoğrafları yayınlandı. Ve şunu söylemeden edemeyeceğim. Açık konuşayım, ben tasarımları pek beğenmedim. Özellikle uzaylı tasarımlarında ciddi ve radikal değişiklikler var. Ve bunu sadece klasik seriye hayranım diye söylemiyorum. Öncelikle şunu netleştirelim. Bu seri 2005'te başlayan klasik Ben 10 estetiğinden oldukça uzak duruyor. Hatta bazı uzaylılar neredeyse farklı bir evrenden gelmiş gibi duruyor. Yayınlanan kapak tasarımlarına baktığımızda burada daha gerçekçi, daha kaslı, daha detaylı bir anatomi tercih edilmiş. Ama doğruyu söylemek gerekirse burada bir sorun var. Ben 10'in gücü her zaman sade ve akılda kalıcı tasarımlardı. En azından bana göre öyle. Çizgi romanı yazan isim Casey Glee, çizgi roman medyasında genelde daha dinamik, daha sert bir stil tercih ediyor. Muhtemelen burada da çizgi roman diline daha uygun, daha dramatik ve kaslı tasarımlar yapılmış. Örneğin bazı uzaylılar orijinal seride daha sade ve sembolikti. Burada ise daha karmaşık, daha keskin hatlı ve daha agresif duruyorlar. Bu kötü mü diye soracak olursanız aslında teknik olarak değil. Çizimler kaliteli, detaylı ve emek verilmiş görünüyor. Ama mesele şu, bu hala Ben 10 hissi veriyor mu? Benim için cevap biraz zayıf. Şimdi bazıları çıkıp diyecek ki alıştığın tasarımlar değişince beğenmiyorsun. Ama olay sadece nostalji değil. Çünkü Ben 10 Alien Force ve Ben 10 Omniverse serilerinde ciddi stil değişimleri yapılmıştı. Özellikle Omniverse serisi bayağı karikatürize bir stile geçmişti. Ama o serilerde bile karakterlerin öz kimliği korunuyordu. Buradaki değişimse bazı uzaylıların temel süliyetlerini bile bozmuş gibi duruyor. Ve Ben 10 dediğimiz zaman özellikle süliyet çok önemli bir detaydır. Çünkü iyi bir karakter tasarımı gölgede bile tanınabilir olmalıdır. Hele ki bu durum Ben 10 gibi bir evreni kapsıyorsa buna gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor. Benim rahatsız olduğum şey şu: bazı uzaylılar fazla jenerik süper kahraman havasına kaymış. Oysa Ben 10 uzaylıları her zaman biraz garip, biraz özgün, biraz da tuhaftı. Bu çizgi roman tasarımlarında o tuhaflık azalmış gibi hissediyorum. Elbette şimdi dürüst olalım. Hikayeyi henüz bilmiyoruz. Belki de hikaye o kadar güçlü olacak ki tasarım değişikliklerini unutacağız. Hatta belki bu yeni stil daha karanlık, daha ciddi bir anlatıma hizmet edecek. O yüzden hikaye konusunda kesin konuşmak şu an için doğru değil. Benim kişisel görüşüm açıkçası şöyle: çizim kalitesi kötü değil ama Ben 10 ruhundan biraz uzaklaştırılmış. Özellikle uzaylı tasarımlarında fazla radikal değişimler var. Bu değişim herkesin hoşuna gitmeyebilir. Mesela benim gibi. Ancak yine de hikayeye bir şans vermek lazım. Çünkü bazen bir seri tasarımla değil anlatımla kendini kanıtlayabilir. Yayınlanan kapak tasarımlarının yanı sıra bu yeni çıkacak olan çizgi roman serisinin belli başlı bazı sayfaları ve küçük detaylarda yine biz hayranlara paylaşıldı. Bunlar öylesine sızdırılmış görseller değil. Yayıncı özellikle hayranların nabzını yoklamak için bu görselleri paylaşmış. Ve burada çok önemli bir detay göze çarpıyor. Ben 10 serisinin ilk bölümündeki o ikonik sahneyi eminim birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Hani o Matrix'in dünya atmosferine girdiği ve Ben 10'ın saati ilk bulduğu sahne. Mesela mantıklıca düşündüğümüzde bu sahne çizgi dizide hiçbir zaman daha derin bir şekilde anlatılmadı veya bize gösterilmedi. Ancak çizgi roman serisine baktığımızda o Matrix atmosferden geçerken dünya bunu fark ediyor. Yayınlanan görsellerden birinde ise kontrol odasında radarlar çalışıyor, sistemler alarm veriyor ve devlet anında harekete geçiyor. Şimdi durup şunu bir düşünelim. 2005 yılında başlayan klasik Ben 10 serisinde Omnitrix dünyaya düştüğünde kimsenin bundan haberi bile yoktu. Ne bir radar tespiti, ne bir askeri hareketlilik, ne de bir küresel
küresel alarma geçilmişti. Ve doğruyu söylemek gerekirse bu aslında serinin en büyük mantık boşluklarından biriydi. Çünkü dünya atmosferine bir meteor giriyorsa, hele ki uzaydan gelen bilinmeyen bir cisimse, bunun fark edilmemesi pek gerçekçi değil. İşte çizgi romanda tam olarak burada küçük ama önemli bir düzeltme yapmış. Bu detay belki de genel izleyici için çok önemli olmayabilir ama evren ciddiyeti açısından çok büyük bir artı olduğunu söyleyebilirim. Ve bu durumda şunu anlayabiliriz. Çizgi roman çizgi dizilere nazaran daha gerçekçi bir dünya kurmaya çalışıyor. Dönüp eski serilere bakarsanız eğer, o serilerde devletler ve askeri güçler fazlasıyla geri planda kalmıştı. Özellikle toplumun Ben Tennyson'a olan baskısı ve uzaylılara karşı olması neredeyse hiç gösterilmemişti. Ancak bu çizgi romanla birlikte Ben Tennyson sadece uzaydan gelen tehditler veya diğer düşmanlarla savaşmayacak, aynı zamanda toplumun ve devletin baskısı da onun üzerinde olacak. Bu durum karakterimizin sandığımızdan daha hızlı bir şekilde olgunlaşmasını sağlayacak. En azından çizgi dizide sahip olduğu olgunluk seviyesine daha hızlı bir şekilde ulaşacak. Ve bana kalırsa zaman zaman Ben Tennyson bu büyük yükün altında ezilecek gibi görünüyor. Çünkü karşısında tahmininden çok daha fazla insan olacak. Yani kısacası bu yeni çıkacak olan çizgi romanda uzaydan bir şey düştü ancak kimse fark etmedi kolaycılığı olmayacak. Ve doğruyu söylemek gerekirse açıkçası bu durum bana umut verdi. Çünkü eğer bu gerçekçilik anlayışı hikaye boyunca devam ederse bu seri dizilerin atladığı detayları doldurabilir. Şimdi dürüst olayım, kapaklarda gördüğüm uzaylı tasarımları hala içime sinmiş değil. Özellikle kapaklarda yer alan uzaylılar fazla kaslı, fazla sert ve biraz fazla jenerik süper kahraman havasında duruyor. Ama burada önemli bir noktayı ayıralım. Kapak çizimleriyle iç sayfa çizimleri genelde farklı sanatçılar tarafından yapılır. Bu seri Dynamite tarafından yayınlanacak ve çizgi roman dünyasında kapaklar çoğu zaman satış odaklı, daha dramatik ve daha abartılı çizilir. Yani kapakta gördüğümüz tasarımlar birebir hikaye içindeki tasarımlar olmak zorunda değil. Bu çok önemli. Çünkü şu paylaşılan görsellere baktığımızda karakter tasarımları kapaklardaki kadar radikal durmuyor. Daha dengeli, daha sade bir stili var. Doğruyu söylemek gerekirse benim yeni çıkacak olan Ben 10 çizgi roman serisi hakkında ilk görüşlerim bunlardı. Videonun içinde de bahsettiğim gibi eğer çizgi roman dizilerin eksik bıraktığı mantık detaylarını tamamlarsa ve uzaylı tasarımlarını kapaktaki kadar uç noktaları taşımazsa bu seri gerçekten sürpriz yapabilir. Ama tasarım konusu hala benim için bir soru işareti. Peki sizler yeni çıkacak çizgi roman serisi hakkındaki bu gelişmelerden ne kadar haberdarsınız? Ya da bu gelişmeler sizleri ne kadar memnun etti? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet dostlarım, bu videoda sizlerle birlikte bu yıl çıkması planlanan Ben 10 çizgi roman sayısının ilk görselleri ve kapak tasarımları hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bu kale kabul edilemez bir durumda. Kabul edilemez. Neler oluyor?